Merhabalar efendim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yatakta gerçek bağlantı kullanmanın sırlarını konuşacağız. Bir kadın danışanım bana şöyle demişti, seks yapıyoruz. Sanki ama orada değilim. Yani ben varım ama bedenim var, ruhum bambaşka bir yerde gibi. İşte birçok kadın aslında cinselliği görev gibi yapıyor ya da bir an önce olsun bitsin bir eylem gibi yaşıyor. İşte cinsellik sadece bedensel olduğu zaman böyle oluyor. Aslında ruhlar da birbirine dokunduğu zaman kadın böyle hissetmiyor. Ne yazık ki pek çok kadın hala bu şekilde. Ulaşılması zor bir hayal bu ruhsal tamamlanma. Bugün işte onun için sizinle bu yatak odanızda gerçek yakınlığı nasıl yakalayacaksınız, gerçek tutkuyu nasıl kurabileceğimizi konuşacağız. Bu sadece bir seks videosu olarak bakmayın. Yani cinsellikle ilgili çekilen sadece bir video olarak bakmayın. Bu yataktaki gerçek bağlantı ve seksin keyifli 7 temelinin de sırrı aynı zamanda. Birinci sır, cinsellik beyinde başlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Kadın bedeninin uyarılması için önce kadının zihninin uyarılması ve zihninin gevşemesi lazım. Çünkü kadının beyni çok konuşuyor. Aynı zamanda kadının en büyük de erojen organı. Yani beynin konuşmaması gerekiyor erojen olarak uyarılabilmesi için. Kadınların limbik sistemi yani duyguları cinsel uyarılmada aktifken erkeklerde beyinde amigdala bölgesi, haz ve hedefe yönelimi daha baskın. Şimdi burada bir hastamdan örnek vermek istiyorum, danışanımdan. 8-9 yıllık evliliği var. Eşiyle arasında bir şiddet yok. Hani eşinde onu aldatmayla ilgili bir şey de yok ama buna rağmen kadın cinsellikten hiç zevk almıyor. Çünkü duygusal açlığı görülmemiş, tamamlanmamış. Çünkü eşi gün içerisinde bir kere olsun aramıyor, nasılsın diye bir mesaj atmıyor, zihnini doyurmaya çalışmıyor. Cinselliği başlamadan bitiyor çünkü onun. Onun asıl ihtiyacı olan duygusal olarak uyarılması. Yani kadınların aslında sarılmaya, göz temasına, seni istiyorum'a, senin bedenini değil, ruhunu da istiyorum, bu ruhunu da seviyorum mesajına ihtiyaçları var. İşte o kadının sadece seks dışında dokunulmaması da kadının kendini cinsel obje olarak hissetmesine neden oluyor. Onun için kadınları cinsellik için sadece yatakta değil, gün içinde de beslemeniz gerekiyor. Sevgili beyler, küçük bir iltifat edin, küçük bir dokunuş yapın, bir teşekkür edin. Onun bedenine ve cinselliğe giden yolu onun kalbine girmekten geçiyor. Kalbine girmenin yolu da duygularına hitap etmekten geçiyor. İkinci sır, açık konuşmak gerekiyor. Açık konuştuğunuz zaman cinsel arzunuz da artıyor. Günümüz çiftlerinde iletişim eksikliği en çok cinsel soğukluk üzerine etki ediyor. Çoğu çift aslında birbirinin neyi sevdiğinden haberi yok. Neyi sevdiğini de söylemiyor. Neyi sevmediğini de söylemiyor. Arasın bulsun, işte okusun zihnimizi diyoruz. Ya da utanıyoruz. Hani bunu söylersek partnerimiz bizi yargılar. İşte nereden biliyorsun der filan. Ya da partnerimizin egosunu kırmaktan da, hani onu yetersiz hissetmekten de korkuyoruz. Onun için de konuşmuyoruz. Toplum olarak her şeye konuşacak, laf edecek bir şeyimiz yok ama cinsellik hakkında çok konuşmakla beraber etrafımızla, çevremizle bununla ilgili çok konuşmak, araştırmakla beraber partnerimizle nedense konuşmaya utanıyoruz, korkuyoruz. Böyle bir tuhaflığımız var. Ama ilk konuşmamız gereken kişi partnerimiz. Yine burada bir danışanımdan örnek vermek istiyorum. 6 yıllık evli. Bir tane de çocuğu var. Diyor ki bana, hocam 6 yıldır orgazm taklidi yapmaktan usandım. Cinsel isteksizliğim var ve işte orgazmı da bilmiyorum. Neyse biz bunu konuştuk, tedavi aldık falan. Eşiyle terapi sürecini başlatacağız. Ve öncelikli olarak eşinle bunu paylaşmalısın. Çünkü adamcağız belki teknik değiştirecek seni orgazm etmek için. Yani adam mutlusun öyle zannediyor çünkü. İşte eşine anlatmış. Eşi de onu ben seni mutlu sanıyordum demiş. Çok da şaşırmış. Kadın ben senin kalbin kırılmasın diye işte taklit yaptım. Kısacası kadın kendi bedenini inkar ediyor. Yani işte o orgazm taklidi bu anlamda gerçekten sevgili kadınlar kendi topuğunuza sıkmak oluyor. Her şey düzelebilecekken 22 yıl boyunca orgazm taklidi yapan hasta biliyorum, danışan biliyorum ya. Atsan atılmaz, satsan satılmaz insan 22 yıl sevmediği bir yemeği nasıl yiyebilir ya, nasıl yiyebilir? Ama işte kadınların orada bir duygusal sarılma, tamamlanma, orada hani orgazm olmasa da hani bir yakınlaşma var ya, o bile kadına tabii ki iyi gelebiliyor. Şunu yapabilirsiniz. Bunu yapınca kendimi çok iyi hissediyorum. Sevgili kadınlar bunu söyleyebilirsiniz. Sevgili beyler bunu siz de söyleyebilirsiniz. İşte şunu denemeyi çok isterim. Açık açık söyleyin. Bir şey konuşmak istiyorum ama beni yargılamadan dinler misin? Gibi böyle cümlelerle yavaş yavaş ısındıra başlayın. Geldik 3. sırra.
Üçüncü sırra. Ve biliyorsunuz ben hep ön sevişme diyorum. Ön sevişme cinselliğin anahtarı, güvenin dili ve ön sevişme tabii ki sırlardan biri. Sadece tensel değil, zihinsel de bir hazırlık ön sevişme. Çünkü kadınların zihinsel olarak gevşemesinin yolu yeterli sürede, yeterli uyarı ve uygun yerleri uyarıyla ön sevişmeye ihtiyacı var. Bir kadın için ön sevişme ne kadar uzunsa, şefkatli ise, temasa dayalıysa kadının orgazma giden yolu o kadar açık, o kadar tatmin edici, orgazm yaşama ihtimali daha yüksektir. Burada yine bir danışımdan örnek vermek istiyorum. Yine böyle orgazm olamayan, eşinin ön sevişmeyi yeterli yapmadığı hasta danışanlarından biriydi. Beyefendi de terapiye çok açıktı. Hani her türlü yönlendirmeye açıktı. Ona bir cinsel ilişki yasağı koydum. Dedim ki önce sizin birbirinizin tenine dokunma ihtiyacınız var. Erotik masaj ile birbirlerine masaj yapmayı öğütledim. Haftada 2 gün, 3 gün birbirlerine sarıldılar, masaj yaptılar, konuştular, sohbet ettiler. Ve işte bir gün danışanım bana şöyle dedi. Hocam ilk kez arzu nedir, istek nedir, bedenimdeki hisler nedir, kalben sevilmek nedir? İşte hissettim. Ben var olduğumu hissettim. Yani bu çok anlamlı bir cümle. Var olduğunu hissetmek. Kadın 2 dakikalık, 1 dakikalık ön sevişmelerle penetrasyonu alması demek kadının kendine yaptığı en büyük kötülük. Sevgili kadınlar, ön sevişme isteyin. Sevgili beyler, bu size de çok iyi gelecek. Ön sevişmeyi lütfen cinsel yaşamınızın içine, olmazsa olmazların içine koyun. Kadınların bu noktada bilimsel anlamda şunu da söyleyebilirim. Hani klitoral kanlanma, vajinal uyarılma, vajinal elastikiyet, ıslanma ve kayganlaşma süresi de ön sevişmeyle beraber 15-20 dakikayı bulur. Zihinsel rahatlama da işte bu 20 dakika süreci alır. Kadının zihni de rahat değilse işte bu uslanma, uyarılma, gevşeme süreçleri de hepsi birbiriyle bağlantılı çalışmaz. Motor çalışmaz. Motorun çalışmasının yolu önce yağı koyacaksınız. Yani ön sevişmeyi. Şimdi neler yapabilirsiniz? Pratik olarak şu önerileri verebilirim. Sadece genital bölgelere odaklanmayın. Hani masaj sırasında, ön sevişme sırasında ense, sırt, kalça, işte iç bacaklar, kasıklar, kalçalar, erojen bölgeler, diz iç kısımları gibi bölgeleri de tensel temas içinde genişletin ve mümkünse bu ön sevişme süresinde konuşmayın. Sözsüz bir iletişim diliniz olsun ve kesinlikle acele etmeyin. 4. sır, rutin yaşam cinselliği öldürür. Yani her zaman hep aynı pozisyon, hep aynı yatak, hep aynı rutin, hep aynı pozisyon, hep aynı yani rutin. Beyin bir süre sonra bu artık bir görev, zevk değil, hani bir haz süreci değil. Bunu bir görev olarak algılar. Seksin bir ritüel olmasıyla beraber alanını genişletmeniz gerekiyor. Keşif alanına da ihtiyacı var. Her cumartesi akşam saat 10 seks geceniz olmasın. Çünkü bir süre sonra Meltem'in canı artık istemez. Ya da işte atıyorum Ahmet'in canı artık istemez. Çünkü bu bir ilişki program haline gelmiş. Ve cinsel arzunun en büyük düşmanı programdır, plandır, öngörülebilirliktir. Öngörü olmamalı cinsel arzu için. Farklı yerler, farklı zamanlar, farklı başlangıçlar, doğal akışında değişiklikler. Işıklar, müzikler, kokular, kıyafetler, basit değişiklikler bile beyninizi şaşırtır ve heyecan yaratır. Bu da yataktaki diğer bir sır. 5. sırra gelirsek, fantaziler suç değil, özgürlük. Kadınların da erkeklerin de cinsel fantazileri var ve fantazileri yeri geldiğinde partnerimizle konuşabiliyor olmamız gerekiyor. Ama arzular bastırıldıkça cinsellik de bastırılır. Fantaziler bastırıldıkça o noktada cinsel hayatınızda sekteye uğrar. Partnerinize şu soruyu sorabilirsiniz. Hiç daha önce söylemeye çekindiğim bir fantezin oldu mu? Ve mutlaka o noktada da yargılamadan dinleyin. Arzularınız mahrem alanlarınızdır. Ayıp değildir ama yargılanma endişesi taşıyorsanız o noktada tabii ki paylaşmayabilirsiniz. Geldik 6. sırra. Orgazmı hedefe koymayın. Bağlantı hedef olsun. Yani cinsellik bir hedefe ulaşmak için yapılan bir eylem değil. İlla boşanma, illa rahatlama, illa orgazm baskısı altında yapılan bir olgu değil. Bu orgazm baskısı performans baskısını da getirir. Kadınların aslında bakarsak %70'i vajinal orgazm yaşamıyor. Bunu ben demiyorum. Bunu bilimsel çalışmalar diyor. Çünkü kadınların temelde cinsel organı klitoris. Ama vajinal orgazm yaşanmadığı zaman da kadın kötü seks yaptığı, kadın kendini de işte yapamadım, başaramadım, yetersizim gibi hissetmemiz gerekiyor. Burada bir örnek vermek istiyorum. Siz her defasında erkekler olarak partnerinize orgazm oldun mu? Hani bu ilişkide de orgazm oldun mu
Orgazm oldu mu diye her ilişki sonrası sorduğunuz zaman kadın için o an aslında bir süre sonra baskıya dönüşebilir. Ve aslında kadın için orgazmdan ziyade o ön sevişme süreci, sarılma, dokunma, temas süreci keyifli olabilir. Ama ve lakin tabii ki orgazm olması yolunda da hani ona yardıma ihtiyacı neyse o noktada da onu sunmanız tabii ki çok da yararlı bir şey. Hani onu da es geçmeyelim. Siz ne yapın bu noktada sevgili beyler? Cinsellik sonrası başardın mı, orgazm oldun mu diye sormayın da iyi hissettin mi, keyif aldın mı diye sorun. Çünkü kadın her defasında orgazm olmayabilir ama her seferinde siz bağ kurabilirsiniz. O bağı da dikkatli korumak gerekiyor. Ve son olarak 7. sır, en güzel seks nedir? En güzel seks en güvenli alandır. Kadın için cinsellik en çok güvenle çalışan, güvenle gelişen bir sistem. Cinsellik güven içinde yaşandığı zaman kadının cinselliği teslimiyet üzerine kurulu. Kadın kendini teslim eder, güven içinde yaşar ve cinselliği derinleşir. Korkmadığında, kadın yargılanmadığında, aceleye getirilmediği bir alan yaratmaya çalış kadına. Gerçek seks çıplaklık değil, savunmasız olmaktır. Bedeninle, arzularınla, korkularınla tam anlamıyla orada olabilmektir. Bu 7 sır aslında bir kadının en çok ihtiyaç duyduğu cinsellikteki temel şeylerin özeti. Kadın güven duymak ister, kadın ilgi duymak ister, kadın şefkat görmek ister, kadın teslim olmak ister, kadın saygı duyulmak ister. Unutma, iyi seksi öğrenebilirsin. Birlikte geliştirebilirsiniz. Bu videoyu izleyen sevgili beyler, sevgili hanımlar, şunu bilin ki seksi öğrenebilirsiniz, öğretilebilir bir olgudur. Yeniden şekillendirebilirsiniz ve seksinizi iyileştirebilirsiniz. Bunu unutmayın. Kendinize ve partnerinize şefkatle yaklaşın. Çünkü ruhun ve duyguların zevki bedeninize de yansıyacak. Bedeninizdeki değişimler de sizin hayata bakışınıza yansıyacak. Bir videonun daha sonuna geldik. Sağlıklı, mutlu, keyifli bir cinsel yaşam diliyorum hepinize. Hoşça kalın.